Alınan vergiler çok yüksek, yapılan sosyal yardımlar çok düşük. Hal böyle olunca da vatandaşın çilesi bitmiyor. Bakın, eskiye göre kıyasladığımızda gerçekten geçinebilmek her yıl özellikle Avrupa ülkelerinde daha da zorlaşıyor. Çünkü masraflar ve insanların satın alabileceği çeşitlilik artıyor. İnternet denilen bir şey hayatımızda. Alışveriş yapmak daha kolay. Daha çok çeşit ürün var. Her şey insanların üzerine al beni, al beni, al beni, al beni diye geliyor. Bir de çocukları olanlar tabii ki daha da zor durumda. Ben şunu söyledim. Dedim ki hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar her aileye, çocuğu olan aile artı 500 euro çocuk yardımı bu yılın sonuna kadar yapılsın dedim. Hiç olmazsa içinde bulunduğumuz bu koronavirüsle ilgili sıkıntılı dönem bir nebze olsun anneleri, babaları rahatlatır. Şimdi izin zamanı geldi. Bakın, vatandaş bir yıl boyunca çalışıyor, üretiyor gece gündüz. Sabahlara kadar o iş yerinde, bu iş yerinde 2-3 iş yapanlar var. İzine gidebilmek için parasını biriktirdi. Zar zor. Avantajı var mı? Var. Euro 10 liraya geçti. Türkiye'de tatil yapmak daha ucuz. Bunu biliyoruz. Ama öyle dışarıdan göründüğü gibi davulun sesi hoş değil. Öyle kimseye havadan para falan yok. Yine ben bu ekrandan defalarca anlattım. Dedim ki emeklilerin maaşı yetmiyor. Pek çok insan zor geçiniyor dedim. Birileri bana kızdı. Hatta ben dedim ki sokaklarda görüyorum Almanya'da emekliler plastik şişe topluyorlar dedim. Bana kızdılar. Yok dediler. Çok abartıyorsun dediler. Ekonomik durumu iyi olan ya da almış olduğu maaşı yeten biri o çöpleri karıştırır mı? Birileri vardır, alışkanlık yapmıştır, hastadır, ona bir şey demem. Ama gelin görün ki vatandaş almış olduğu bu maaşla geçinemiyorsa o zaman ne yapıyor? Çöplüğe düşüyor. Ben öyle diyorum. Çöp toplayanlara bir şey söylemiyorum. Sakın yanlış anlamayın, o plastik şişeleri toplayanlara ben bir şey söylemiyorum. Ben durumu anlatmaya çalışıyorum. Çalmıyorlar, çıkmıyorlar, hırsızlık yapmıyorlar. Kim ne diyebilir? Birileri çöpe atmış, onu alıyorlar. Şimdi emekli maaşının yetmediğini söylüyoruz. Çocuk yardımlarının yetersiz olduğunu söylüyoruz. Ve diyoruz ki hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar 500 euro çocuğu olanlara bir yardım yapılsın. Alman ekonomisi bunu karşılayabilecek güçte değil mi? Tabii ki gücü var. Zaten Alman ekonomisi yapamıyorsa hiç kimse yapamaz. Avrupa'da hiçbir ülke yapamaz. Yani bir çocuğun maliyeti bu kadar açık bir şekilde ortadayken sonra da diyorlar ki Alman nüfusu neden artmıyor? Doğum oranları çok düşük diyorlar. Ama sen cazip şartlar sunarsan, anne baba çocuğunu geçindirmek, büyütmek gibi kaygılar yaşamazsa emin olun ki nüfusa etkisi olacaktır. Bakıyoruz 763 euro masrafı oluyor bir evde. Zaten düşünün, eğer karı koca çalışmıyorsa Avrupa'da arkadaşlar, yani çocuklara bakabilmek, geçinebilmek, ay sonunu getirebilmek, çocukların ya da kendilerinin zorunlu olan ihtiyaçlarını karşılayabilmek gerçekten çok zor. Ev kiraları almış başını gidiyor. Anlatmama gerek yok. Markette, çarşıda, pazarda yangın var diyoruz. Fiyatlar artmış vaziyette. Bunları söylerken arkadaşlar biz insanlarımızın daha iyi yaşaması için söylüyoruz. Ben söylemesem, sen bu videonun altına yorum yapmazsan o zaman aklıma şöyle bir şey geliyor. Ağlamayana meme yok. Ağlamayacaksın o zaman. Durumu iyi olanlar yok mu? Var tabii ki, Allah daha çok versin. Ama ben toplumların ezilmiş kesimi, geçinemeyen kesimlerinin sesi olmaya çalışıyorum. Lütfen bu konularla ilgili yorum yapın arkadaşlar. Videoların altına yazın. Almanya'da başta olmak üzere Avrupa'nın her noktasından çok yakından takip ediliyoruz. Çok önemli yerlerden mesajlar alıyoruz.
Siz de lütfen görüşlerinizi mümkün olduğu kadar bu videomuzun, bu yayınımızın altına yazın. Bir konuyu da hatırlatmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bize yapacağınız destekler çok çok önemli. Canlı yayınlarımızda Süper Chat uygulaması yürürlüğe girdi. Canlı yayın sırasında sohbet bölümünde dolar işareti var. Basıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Sonra Süper Chat çıkıyor ya da Süper Sticker'lar var. Birine basıp bize gönderebilirsiniz, destek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, katıl var. Videoların altında katıl var. Katıl üyeliği de yapabilirsiniz. Bize destek olabilirsiniz. Ben bize destek olan tüm izleyicilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Yaptığınız bu desteklerle biz şu anda size yayın yapabiliyoruz. Bunu da unutmamanızı rica ediyorum. Bunun yanı sıra tüm moderatör arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Onlar da çok iyi bir şekilde işlerini yapıyorlar. Hepsine ayrı ayrı tekrardan müteşekkirim. Evet değerli izleyicilerimiz, Almanya'da yapılan son nüfus araştırmasına göre ülkede yaşayan göçmen sayısının büyük artış gösterdiği ortaya çıktı. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü tarafından açıklanan yeni raporda 2009 yılı itibariyle %18.7 olan genel nüfus içindeki göçmen oranı son olarak %26'ya yükseldi. Yani 4 kişiden 1 kişi Almanya'da göçmen. Arkadaşlar bu rakamlar enteresan. Bakın, göçmen kökenlilerin Almanya genelindeki demografik dağılımının bölgeden bölgeye büyük farklılıklar gösterdiği vurgulanan raporda Doğu eyaletlerindeki kentlerde göçmen nüfus oranının %8 dolayında olduğu belirtilirken Batı Almanya kentlerinde bu oran Bremen örneğinde olduğu gibi %36,5'a kadar çıktığı ifade edildi. Yükseklik oranına göre diğer büyük metropollerdeki dağılım ise şöyle: Hamburg %33.9, Berlin %33.1, Münih %27.6. Yani iş olanakları eğer çoksa iş olan yerlerde daha çok göçmen var. Dağılım bilgilerinin açıklandığı raporda Bremen, Berlin ve Hamburg gibi kentlerin Almanya'ya yeni gelenler için çekici özelliğe sahip oldukları, bu nedenle göçmen kökenli oranının diğer yerleşim bölgelerine göre daha yüksek olduğu vurgulandı. Aynı zamanda uluslararası arenada etkin olan büyük işletmelerin faaliyet gösterdiği Hessen ve Baden-Württemberg eyaletlerinde göçmen kökenli oranının %34.4 ve %33.8 olduğuna dikkat çekilerek iş olanaklarının bulunduğu bölgelerde yoğunlaşma görüldüğü ifade edildi. Kişinin şahsen kendisinin Alman vatandaşlığı olmadan dünyaya gelmiş olması da ebeveynlerin en az birisinin Alman vatandaşlığı olmadan doğmuş olması durumunda insanlar göçmen kökenli veya göç geçmişine sahip olarak tanımlanıyor. Evet değerli izleyicilerimiz, rakamlar bize şunu gösteriyor. Almanya'da artık Almanya ağzına kadar göçmen kontenjanını doldurmuş durumda. Onun için Almanya artık hiçbir şekilde göçmen almayacak ve istemiyor. Zaten artık Avrupa Birliği genelinde bu durum söz konusu. Yani ülkeye hiçbir şekilde göçmen almak istemiyorlar. 2,5 milyona yakın Almanya'da işsiz var. Her ay ödenen milyarlarca euro sosyal yardımlar var. Bunların çoğu da göçmenlere ödenen paralar. Hal böyle olunca Almanya artık ya da diğer Avrupa ülkeleri gelmeyin, kapıları kapattık diyorlar. Avrupa Birliği genelindeki sınırları çok daha sıkı tutuyorlar. Peki göçmeni kesebilirler mi? Yani gelmesini Avrupa'ya engelleyebilirler mi? Tabii ki hayır. Bunu engelleyemezler. Sadece sayıyı azaltırlar. Düşünsenize. Her yıl 2 milyon göçmen Avrupa Birliği topraklarına geliyor. Bunlar evleniyor, çoluk çocuk sahibi oluyor. Sürekli çoğalıyorlar. 10 yılın sonunda en az bu 2 milyon kişi, sadece 2 milyon kişi 10 milyon oluyor. Artarak devam ediyor, artarak devam ediyor.